Herkese merhaba. Bugün Karl Marx'ın o meşhur eseri Kapitalin Kalbine ineceğiz ve temel bir bulmacayı çözmeye çalışacağız. Şöyle düşünün, bir kapitalist piyasadaki her şeyi, yani ham maddesini, makinelerini, hatta işçinin emeğini bile tam değerinden alıyor. Her şey adil bir şekilde alınıp satılıyorsa, o zaman kar dediğimiz şey nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu sorunun cevabını adım adım Marx'ın kendi mantığını izleyerek bulacağız. İşte yol haritamızda bu. Önce emek sürecinin en temel yapı taşlarına bakacağız, sonra kapitalistin karşılaştığı o bulmacayı göreceğiz. Ardından artık değerin sırrını çözecek, sermayenin anatomisini çıkaracak ve en sonunda da meşhur son saat efsanesini masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Haydi o zaman en başa gidelim. Herhangi bir ekonomik sistemden, kapitalizmden ya da başka bir şeyden tamamen bağımsız olarak emek dediğimiz şeyin özüne bakalım. Marx'a göre insan emeğini hayvanların faaliyetinden ayıran temel şey tam olarak bu, bilinç. Yani bir arı içgüdüsel olarak mükemmel bir petek inşa edebilir. Ama bir mimar o yapıyı inşa etmeden önce zihninde tasarlar, planlar ve bir amaca yönelik olarak hareket eder. İşte insan emeğinin farkı bu amaçlı faaliyettir. Aslında baktığınızda binlerce yıl önceki bir çiftçiden bugünkü bir yazılımcıya kadar her emek süreci 3 temel bileşenden oluşur. Birincisi, amaçlı faaliyetin kendisi, yani yapılan iş. İkincisi, üzerinde çalışılan şey, yani emek nesnesi, toprak, pamuk, kod satırları. Ve üçüncüsü, bu nesneyi dönüştürmeye yarayan aletler, yani emek araçları, çapa, bilgisayar. Tamam, şimdi bu basit denkleme yeni bir oyuncu dahil edelim. İplik üretmek isteyen kapitalistimiz. Kendisi piyasaya çıkıyor ve üretim için ne gerekiyorsa hepsini satın alıyor. Şimdi hesaba dikkat. Kapitalistimiz 10 şilin verip pamuk alıyor, makine aşınması için 2 şilin ayırıyor ve bir işçinin günlük emek gücünü de piyasa değeri olan 3 şiline satın alıyor. Toplam ne harcadı? 15 şilin. Peki işçi ne kadar yeni değer yarattı? Tam olarak ücreti kadar, yani 3 şilinlik bir değer. Sonuca bakalım. 15 şilin yatırdı, elindeki ipliğin değeri de 15 şilin. Kar nerede? Kar falan yok. Bulmaca burada başlıyor. İşte bu, kapitalistimizin kafasını kurcalayan o meşhur bulmaca. Bütün kurallara uydu, herkese hak ettiğini ödedi ama sonuçta eline fazladan bir kuruş bile geçmedi. O zaman bu sistem nasıl işliyor? Kar nasıl mümkün oluyor? Cevap aslında en başından beri gözümüzün önünde olan bir şeyde gizli. Kapitalistin satın aldığı o metallar arasında çok özel bir tane var: emek gücü. İşte Marx'ın bütün teorisinin kilit noktası bu. Emek gücünün değeriyle o emek gücünün yarattığı değer aynı şey değildir. Emek gücünün değeri nedir? İşçinin ertesi gün tekrar işe gelebilmesi için gerekenlerin maliyeti, yani yiyecek, barınma vesaire. Kapitalist size bunu öder ama karşılığında neyi satın alır? Sizin bütün bir gün boyunca çalışma ve değer yaratma potansiyelinizi. İşte sır bu ikisi arasındaki farkta yatıyor. Şimdi kapitalistimiz oyunu anladı ve bir hamle yapıyor. İş gününü 6 saatten 12 saate çıkarıyor. Haliyle kullandığı pamuk ve makine aşınması da 2 katına çıkıyor, yani 24 şilin. Peki işçiye ne ödüyor? Yine aynı parayı, 3 şilin. Çünkü işçinin bir günlük emek gücünün değeri hala aynı. Ama şimdi işçi 12 saat çalışıyor ve bu sürede 3 değil, tam 6 şilinlik yeni bir değer yaratıyor. Toplam yatırım ne oldu? 27 şilin. Peki ortaya çıkan ipliğin değeri 30 şilin. İşte o aradaki 3 şilinlik fark, yani kapitalistin cebine giren ama aslında işçinin yarattığı o fazladan değer. Marx buna artık değer diyor ve bulmacamız böylece çözülmüş oluyor. Bu süreci daha iyi anlamak için gelin Marx'ın yaptığı gibi sermayeyi bir neşterle ikiye ayıralım. Yani kapitalistin yaptığı yatırımın içine daha yakından bakalım. Birinci kısım değişmez sermaye, yani C. Bu ham madde ve makineler gibi şeylerin değerini ifade ediyor. Adı üstünde, değişmez. Çünkü değeri üretim sürecinde artmaz, sadece olduğu gibi nihai ürüne aktarılır. 24 şilinlik pamuk ve gibi. İkinci kısımsa değişir sermaye, yani V. İşte sihrin gerçekleştiği yer burası. Bu, işçiye ödenen ücreti temsil ediyor. Neden değişir? Çünkü bu, harcanan paranın sadece kendini yeniden üretmekle kalmayıp, üzerine bir de fazlalık, yani artık değer yaratan tek parçasıdır. Yani formülümüz basit. Bir ürünün toplam değeri, içine aktarılan değişmez sermaye C, yeni değer yaratan değişir sermaye V
Ve bu değişir sermayenin yarattığı artık değerin M'in toplamıdır. Bizim örneğimizde bu 24 artı 3 artı 3 yani toplamda 30 şilin ediyor. Tamam, artık değerin nasıl ortaya çıktığını anladık. Peki, kapitalist bu süreçten ne kadar verim alıyor? Bu değer çıkarma işleminin oranını nasıl ölçebiliriz? Marx'a göre bu işin gerçek ölçüsü geleneksel kar oranı değildir. Asıl oran, yaratılan artık değerin M, işçiye ödenen ücrete V'ye bölünmesiyle bulunur. Yani M bölü V. Bu formül, ödenmeyen emeğin ödenen emeğe oranını gösterir ve Marx buna sömürü oranı adını verir. Şöyle düşünün, 12 saatlik iş günü aslında ikiye bölünüyor. İlk kısmı gerekli emek zamanı. Bu, işçinin kendi ücreti olan 3 şilini üretmek için çalıştığı süre. Bizim örneğimizde bu 6 saat. Günün geri kalan 6 saati ise artık emek zamanı. Bu sürede işçi karşılığını almadan doğrudan kapitalist için artık değer üretiyor. İşte Marx'ın analizini bu kadar sarsıcı yapan şey de bu karşılaştırma. Normalde kar oranına nasıl bakarız? Kârı toplam yatırıma böleriz. Yani 3 bölü 27. Bu da yaklaşık %11'lik mütevazı bir kar oranı demek. Ama Marx diyor ki, asıl dinamiği görmek için buraya değil, emeğin kendisine bakın. Artık değer oranını, yani M bölü V'yi hesapladığımızda 3 bölü 3, sonuç %100 çıkar. Yani işçiye ödenen her bir şirin için kapitalist bir şirin de artık değer elde etmiştir. Bu artık değer teorisi bize sadece karın kaynağını göstermekle kalmaz, aynı zamanda o dönemde iş günlerinin kısaltılmasına karşı kullanılan çok yaygın bir argümanı da yerle bir eder. O dönemin saygın ekonomistlerinden Nassan Signor'un meşhur bir tezi vardı. Diyordu ki, bir fabrikanın bütün net karı iş gününün sadece ve sadece o son saatinde yaratılır. Yani iş gününü bir saat bile kısaltsanız tüm kar buhar olup uçar. Marx'ın cevabı ise çok netti. Bu tamamen bir yanılsama. Değer, iş gününü her anında damla damla istikrarlı bir şekilde yaratılır. O son saatin hiçbir kerameti yok. O saat basitçe işçinin kendisi için değil, kapitalist için karşılıksız çalıştığı artık emek zamanının bir parçasıdır. Büyülü olan saat değil, o saatte gerçekleşen karşılıksız emektir. Ve böylece Marx'ın mantık silsilesini takip ederek en baştaki bulmacayı çözmüş olduk. Gördük ki adil görünen bir piyasada bile kar, ödenmemiş emek zamanından, yani artık değerden doğuyor. Tabii Marx'ın bu 19. yüzyıl analizi bizi bugün çok daha karmaşık bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki, eğer değerin kaynağı emekse, emeğin yerini giderek otomasyon ve yapay zekanın aldığı bir dünyada değer nasıl yaratılacak? İşte bu da belki bir sonraki bulmacamız olur.